Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine birbirinden güzel orkidelerimle karşınızdayım. Orkidelere iyi bakıldığı zaman bende de gördüğünüz üzere aylarca çiçekli kalabilen bitkilerdir. Özellikle orkidelerinizin çiçeklenmesini teşvik etmek adına düzenli aralıklarla gübrelemelisiniz. Çünkü orkide toprağı klasik topraktan farklıdır ve bu yüzden her zaman sıvı gübreye ya da besine ihtiyaç duyar. Özellikle orkidelerde sıvı doğal besinleri kendiniz evde yapıp ayda bir kere vermeniz gerekiyor. Evde yapılan her bir besinin orkidelere ayrı bir faydası vardır. Kanalımda orkideler için ayda bir dönüşümlü olarak kullanabileceğiniz farklı sıvı bitki besinleri paylaşıyorum. Bunları ben dönüşümlü olarak ve düzenli bir şekilde veriyorum. Hepsini kesinlikle aynı anda vermiyorum. Bu yüzden orkidelerinize besin kullanırken mutlaka bir aralığınızın olması gerekiyor. Yani takip etmeniz gerekiyor. Eğer bir ay yumurta kabuğu suyu verdiyseniz diğer ay muz kabuğu suyu ve ondan sonraki ay pirinç suyu vermeniz gerekiyor. Ve mutlaka bu besin aralıklarında da normal saf su vermeniz gerekiyor. Yaz ayında orkidelerin çiçek dalı çıkarabilmesi için doğru sulama çok önemlidir. Orkide hangi sıklıkla ve nasıl sulanır? Bugün özellikle bunun tüm detaylarını sizlerle paylaşacağım. Öncesinde bir sıvı bitki besini tarifi vereceğim. Orkidelere sıvı bitki besinleri ne zaman verilmesi gerekiyor? Orkide çiçekliyken sıvı bitki besinleri verilir. Fakat dikkat etmeniz gereken çok sık aralıklarla vermemeniz gerekiyor. En yakın aralığı en az 20 gün olması gerekiyor. Ve diğer orkidenin besin verilmesi gereken zaman zarfı ise özellikle çiçeklerini döktükten sonra. Bu dönemde orkidenizin yeni çiçek dalı çıkarmasını desteklemek için orkidelerinize mutlaka 20 günde bir ya da ayda bir sıvı bitki besinleri verirseniz böylelikle daha hızlı bir şekilde çiçek dalı çıkaracaktır. Bugün ise yine sizlere orkidelerinize inanılmaz faydası olan başka bir sıvı bitki besininden bahsedeceğim. Bugünkü sıvı bitki besininde maden suyu kullanacağız. Yani diğer bir adı mineralli su. Özellikle maden suyu doğal çıkan bir su biliyorsunuz ve mineral olarak zengin yeraltı kaynaklarından elde edilen bir su ve içerisinde çözülmüş mineral tuzları, elementler ve gaz içerir. Bu yüzden maden suyunu kullanmadan önce kapağını açıp 24 saat dinlendirmemiz gerekiyor. Bu 24 saat sonunda maden suyundaki gaz da gitmiş olacak ve böylelikle orkidelerimiz için dinlenmiş olan maden suyunu kullanabiliriz. Maden suyu içerisinde mineraller, vitaminler ve proteinler vardır ve bunlar orkidenizin yeni çiçek dalı çıkarmasına, yeni yaprak ve yeni kök çıkarmasını destekler. Bu yüzden orkidelerinize vermenizi tavsiye ederim. Şimdi sizlere nasıl kullanacağımı da göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz üzere bir şişe maden suyunu bir çaydanlığın içerisine koydum ve üzerine 2 litre su ekleyeceğim. Ama sizlerin çiçek sayısı eğer az ise sadece 1 litre su da koyabilirsiniz. Yani bir şişeye 1 litre su ya da çiçek sayınız fazlaysa 2 litre su kullanabilirsiniz. Bunları karıştırıp orkideleriniz için bu suyu kullanabilirsiniz. Benim suyum yeterli gelmediği için üzerine biraz daha ekliyorum. Toplamda 2 litre su koymuş oldum. Şimdi maden suyunu çiçeklerimize nasıl vereceğimi de göstermek istiyorum. Maden suyu çiçeklere nasıl verilir? Su ile karıştırdıktan sonra her bir saksıya 5 yemek kaşığı kadar ben göz kararı koyuyorum. 5 yemek kaşığı olacak şekilde vermenizi tavsiye ederim. Verdiğiniz su eğer alttan çıkmaya başlıyorsa daha fazla su dökmenize gerek yok. Evet, bu şekilde bakın çiçeklerimin her birine vermeye çalışıyorum. Peki maden suyunu hangi sık aralıklarla vermek gerekiyor? Maden suyunu bu şekilde kullanırsanız eğer 2 ayda bir vermenizde bir sakınca yoktur. Maden suyunu orkidelere vermemizdeki amaç toprağın kimyasal dengesini düzenlemesi. Çünkü maden suyu toprağın kimyasal dengesini düzenler ve toprak karışımında eksik olan vitaminleri ve mineral eksikliğini dengelemiş olur. Maden suyundaki mineraller orkidelerin genel gelişimini desteklemiş oluyor.
Eğer maden suyunu çok sık, düzensiz ve yanlış kullanırsanız toprakta fazla mineral birikmesine sebep olur. Fazla mineralde barındıran toprak maalesef yapısı dengesizleşir ve bazı hastalıklara yol açabilir. Bu yüzden vermiş olduğunuz sıvı bitki besinlerini kesinlikle anlattığım şekilde uygulamaya çalışın. Çok sık vermeyin. Zaten yaz aylarında çok sık verilen ve çok uzun süre bekletilen sıvı bitki besinleri maalesef bir takım sineklenme ya da böceklenmeye sebep olabilir. Özellikle maden suyu toprağın genel gelişimini de destekliyor ve orkidelerin yeni kök, yeni yaprak çıkarmasını destekliyor. Bakın görüyorsunuz, bol çiçekli olmasını desteklediği gibi bu şekilde bol bol yeni kökler çıkarmasını destekliyor ve bol bol yeni yapraklar çıkarmasına da yardımcı oluyor. Maden suyunu sadece orkidelere değil menekşelerinize de verebilirsiniz. Ama mineralli toprak sevmeyen bazı bitkiler de olabiliyor. Mesela kaktüs gibi, sukulent gibi çok fazla mineralli toprak sevmeyen tropik bitkilere vermenizi tavsiye etmem. Bu sebeple doğru çiçek bakımını yapmanız çok önemli. Mutlaka eğer çiçek besliyorsanız çiçekler hakkında gerekli bilgilere sahip olmak gerekir. Yoksa yapmış olduğumuz bir takım uygulamalar çiçeklerde yarar yerine zarar verebilir. İkinci aşama olarak orkidelerde doğru sulamadan bahsedeceğim. Öncesinde videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilir ve videolarımdan haberdar olmak için zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Orkidelerin çiçek dalı çıkarması tamamen yapmış olduğunuz doğru sulama ile bağlantılıdır. Orkide nasıl sulanır ve nasıl sulanmaz bunları göstereceğim. Eğer düzenli ve doğru bir sulama yapmıyorsanız orkideleriniz bu şekilde bol çiçekli olamaz. Orkidelerde sulama yaparken kesinlikle yapılmaması gereken teknikleri de sizlere şimdi göstereceğim. Bu teknikleri kesinlikle yapmamanızı tavsiye ediyorum. Bakın elimde böyle bir orkidem var. Hemen birinci teknik ile göstermek istiyorum. Orkideyi yukarıdan sulama. Orkideyi yukarıdan bu şekilde eğer suluyorsanız bu yanlış bir sulama tekniğidir. Bu şekilde orkide yaprakları direkt gördüğünüz üzere suyu çekiyor. Diğer ikinci sulama tekniği ise orkideyi çeşme altında yıkama. Bu şekilde de gördüğünüz gibi yaprak aralarına ve gövdeye tamamıyla su giriyor. Orkidenizi eğer bu şekilde sürekli suluyorsanız bu sulama sonucunda yaprak aralarında ve gövdede su biriktiği için kısa sürede orkidenizin yaprakları sararmaya başlar ve orkideniz mantar hastalığına yakalanır. Fazla sulama sonucu orkidenizin mantar olduğunu yapraklarındaki sararmalar, köklerdeki çürümeler ve özellikle çiçek dalının solmasından anlayabilirsiniz. Bu yaprak değişiklikleri yanlış sulamalar sonucu oluşur. Bu yüzden sulama yaparken mutlaka orkidenin bakın bu gövde kısımlarını bir peçete ile kapatmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde böylelikle sulama esnasında orkidenizin gövdesine su girmemiş olur ve böylelikle orkide yapraklarının arasında biriken fazla suyu da bir peçete ile almış oluyoruz. Hem üstten sulama tekniğinde hem de çeşme altında orkideyi yıkayarak sulama tekniğinde orkide ihtiyacı olan sudan çok daha fazlasını almış oluyor ve bu da orkidenin maalesef gövde çürümesine sebep oluyor. Orkideleri ne zaman sulamak gerekiyor ve hangi sıklıkla sulamak gerekiyor? Orkidenin suya ihtiyacın olduğunu nasıl anlayabiliriz? Şimdi sizlere bunun çok pratik yönteminden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere orkidelerde iki çeşit kök var. Bir bu şekilde hava kökleri, bir de saksı içerisindeki kökler. Bakın görüyorsunuz. Orkidenin suya ihtiyacının olduğunu her zaman saksı içindeki köklere bakarak yapıyoruz. Kesinlikle hava köklerine göre sulama yapmayın. Çünkü hava köklerinin rengi her zaman bu şekilde beyazdır. Eğer saksı içerisindeki kökler bakın bu şekilde yeşil renginde ise bu orkidenin suya ihtiyacı yoktur. Sulama yapmayın. Rengi, orkidenin kök rengi bize sulama zamanını gösteriyor. Eğer orkidenin kökleri bu şekilde beyaz ya da gri renginde ise orkidenin suya ihtiyacı var demektir ve orkidenizi mutlaka sulamanız gerekiyor.
Eğer orkidenin kökleri bu şekilde beyaz ise daha fazla bekletmeden sulama yapın. Çok fazla bekletirseniz bu şekilde köklerinde çekilme olur. Hemen şimdi sizlere orkideleri doğru sulama tekniğini göstereceğim. Orkideleri sulama yaparken kesinlikle orkidenin gövde kısmına, yaprak aralarına su değmeyecek şekilde kenar kısmından suluyoruz. Alttan su bu şekilde gözüktüğü anda suyu durduruyorum. Yani toplamda 75 milim, yarım su bardağı kadar su dökmüş oldum. Her bir orkidenin suya olan ihtiyacı aslında yarım su bardağı kadardır. Daha fazla sulamanıza gerek yok. Ve mutlaka bakın, kenar kısmından sulamaya çalışın. Kesinlikle gövde kısmına doğru suyu dökmemeye çalışın. Bu çok önemli bir püf nokta. Suyun içerisinde bekledikçe bakın görüyorsunuz kök rengi değişmeye başlıyor. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da eğer abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bakın gördüğünüz üzere orkidenin kökleri suyun içerisine kaldıkça artık kökler yavaş yavaş tamamen beyaza dönmüş oluyor. Bu şekilde bütün kökler sulanmış oldu. Sulama sonucunda saksı İçindeki kökler yeşil iken bakın hava kökleri halen beyaz ve gri. Bu yüzden sulamayı kesinlikle sadece saksı dışındaki köklere bakarak yapın. Sol taraftaki sulanmamış orkide, sağ taraftaki ise bakın sulanan orkide yeşil. Bu şekilde de arasındaki farkı görebilirsiniz. Şimdi sizlere ikinci orkide sulama tekniğinden bahsetmek istiyorum. Bu sulama tekniği daldırma yöntemiyle bir sulama. Burada da yine dikkat etmemiz gereken püf noktalar. Ben bu yöntemi çok fazla kullanmıyorum. Bu şekilde sulamada orkideyi bir kase dolusu suyun içerisine oturtuyoruz. Bakın kökleri beyaz ve şu anda artık suya ihtiyacın olduğunu gösteriyor ve kasenin içerisine oturttum. Eğer orkidelerinizi bu şekilde sulama yapıyorsanız en fazla 10 dakika bu suyun içerisinde kalması gerekiyor. Eğer 10 dakikadan daha fazla 1 saat ya da akşama kadar kalırsa orkide ihtiyacı olandan çok daha fazla su almış olacak. Ve bu da orkidenin toprağında çok fazla ıslaklık olduğu için hemen hızlı bir şekilde köklerin çürümesine sebep olacaktır. Bu yüzden 10 dakika beklettikten sonra mutlaka orkidenizi bu şekilde çıkararak bakın alt tabağına koyun ve böylelikle fazla biriken suyu da dökmüş olursunuz. Orkidelerinizi sulama yaptıktan sonra mutlaka bol ışık alan bir pencere kenarına koyun ve özellikle pencereyi de bir yarım saatliğine yukarıdan açarak orkidelerinizi havalandırın. Bu da yine önemli bir püf nokta. Doğru sulama sonucunda orkideleriniz bu şekilde bol bol yeni kökler, aktif kökler ve özellikle sağlıklı köklere sahip olur. Doğru sulama hem kökleri etkilediği gibi hem de orkidenin yeni yapraklar ve sağlıklı yapraklara, daha parlak, daha canlı yapraklara sahip olmasına, orkidelerinizin bol bol çiçek dalı çıkarmasına yardımcı olur. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmına da sorularınız varsa sorularınızı eklemeyi unutmayın. Eğer yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirmeyi unutmayın. Zil sesini açık konuma getirirseniz bütün yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.